Merhaba, ben Fadime. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle bu görmüş olduğunuz ceketi çalışacağız. Bu ceketi gördüğüm andan itibaren kafama kazındı ve hemen ip araştırmasına girip elimde olan bu iplerle örmeye karar verdim. Bana Chanel'in ceketlerini, petit ceketlerini andıran minnoş bir ceket bu. Zara'da gördüm ve hemen ördüm. Hem kendim için hem de sizin için. Keyifli seyirler dilerim. 2 kat mumlu ip, 5 numara şiş, 96 ilmek ile başlıyoruz. Ve yaklaşık 8 santim kadar ördükten sonra kıvırarak fiyongumuzun geçeceği bir tünel hazırlıyoruz. Şimdi aynı ceketin farklı versiyonunu yapıyorum. 2 kat lase ip kullanıyorum. Hemen iplerimi göstermek istiyorum. Ve mağazada hangi iple örülmüştü diye soruyorsanız da mağazada şu pamuk lase ip ile örülmüştü bu ceket. Ve şöyle bir ters düz yapılarak şöyle bir görünümü vardı. Bu ceketin güzel dokusunun nedeni de lasenin böyle dümdüz durmamasından kaynaklı. Güzel bir böyle kıvrıklığı var. O orada 3 boyutlu bir doku yarattığı için de farklı bir görünüm olmuş. Her farklı güzel demek değildir. Ama bu farklılık güzel olmuş. Eğer istiyorsanız bunu pamuk laseden örebilirsiniz. Benim gördüğüm ceket krem rengi bir ceketti. İstiyorsanız o renk düz bir cekette yapabilirsiniz. Veya böyle 2 tane, bunlar birazcık daha ince laseler. Böyle 2 tane rengi karıştırarak birbirine yakın ton sür ton veya tam zıt renkleri birbirine katarak güzel bir görünüm elde edebilirsiniz. Şimdi ben aynı ceketi örüyorum ama ip ve şişten dolayı farklı sayılarda örüyorum. Hepsinin detaylarını vereceğim. Hiç merak etmiyorsunuz. Buradaki ceketimde yaptığım yaka kısmındaki işlemin tam tersini yapıyorum. Bunda yüz bölümünden arka tarafı almıştım. Yani şurada şişim vardı. Önde şişim, arkada örgümün başlangıcı vardı. Öyle birleştirmiştim. Bunu da tam tersinden birleştiriyorum. Bu da başka bir teknik. Herkesin aklında bulunsun. Kolaylık bizim için candır. Şimdi bunu nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Bu konuya gelelim. Önce şişimiz arka tarafta olacak. Başlangıcımız da ön tarafta olacak. Görebiliyorsunuz. Ve burada karşılıklı olarak gelebilmesi için tersten girdiğimi düşünün. Ters düz bir örnek bu. Karşıya düzün gelmesi gerekiyor. Gördüğünüz gibi düz geldi. Ve bunu örüyorum. Normal şişinizle de yapabilirsiniz. Ama ben kolay olsun, çabuk bitsin bu bölüm diye neyle yapıyorum? Tunus tığımla yapıyorum. Görebiliyor musunuz? Tunus tığını sadece tunus işinde kullanmamız gerekmiyor. Böyle de yapabiliriz. Tekrarlıyorum. Şişimiz arkada. Önde örgümüzün başlangıç kısmı var. Bir önceki cekette yaptığımız uygulamanın tam tersini yapıyoruz. Bir ters bir düz ile başlamıştım. Tersten tığımla girdim. Arkada düz bölüm denk gelmesi gerekiyor ki birebir eşit olsun. Ve normal şekilde örüyorum. Kolay olsun diye de tunus tığımı kullandım. Görüntümüz bu şekilde ve bizim ceketimizin yaka kısmındaki detay görüyorsunuz. Burada karışık bir renk olmasına rağmen çok güzel gözüküyor. Yakayı 96 ilmek olarak şişime attıktan sonra 8 santim kadar dümdüz hiçbir artış yapmadan örüyorum. Daha sonra iki bölümü birleştirip fiyongumuzun veya kurdalemizin geçeceği bir tünel oluşturduktan sonra yine ters düz örerken biz başladığımız yakayı 5 parçaya bölüyoruz. Eşit santimler değil, eşit ilmekler değil. Bu çok önemli.
Şimdi şurada göstereyim hemen. Yakamız şöyle bir yaka. Sağ ön kol, arka kol ve sol ön olmak üzere 5 parçaya bölüyoruz. Kaçar ilmekten böldüğümüzü de hemen şurada size anlatmak istiyorum. Yakamız benim kendi istediğim yaka ölçüsü 54 santimdi ve 2 kat mum ip ve 5 numara şiş ile bu 96 ilmeğe denk geliyor. 4 tane ilmeği çıkarıyorum. Bu 4 ilmeğimizde şurada göstermiş olduğum mor noktalar. Bunlar bizim kollar ve bedenler arasındaki ayrım noktalarımız. 96'dan 4 ilmeği çıkarttığımda 92 ilmeğimiz kalıyor. Ve biz sol ön, kol, arka, tekrar kol ve sağ ön olarak ayırabilmek için de 16 ön, 15 kol, 28 arka, 15 kol, 16 ön olarak ayırıyoruz. Önümüz toplamda 32 ilmek, arka 28 ilmek, kollarda 15'er ilmek. Burada herkes kendi yakasına ve istediği kol, beden genişliğine göre ayarlıyor. Şimdi ben önleri bir miktar geniş yaptım. Daha sonra da yapacağımız pata göre zaten birazcık daha genişleyecek. Çünkü ön beden arka bedenden geniş olur. Artı yaptığımız patada düğme ve ilik yapacağımız için de geniş olması gerekiyor. Çünkü üst üste bindiğinde ön ortası tam düğmenin olduğu noktadan olduğu için de o bölümleri önemsememiz gerekiyor. Şimdi bu noktaya göre ayırdıktan sonra ayırma bölümlerine arttırma bölümlerine geliyoruz. Artışımız da çok kolay. Hemen geçelim. Hemen şuradan ilmeğimi alıyorum. Yukarıya kaldırdım. Sol elimdeki şişime aktardım. Burada ben ters örmüşüm. Bunu düz örmem gerekiyor. Ortadaki ilmeğimi daima düz örüyorum. Sonra ortadaki ilmeğimin bir sıra altındaki ilmeğimin tek tarafını da şişimin yardımıyla havaya kaldırıp aktardım diğer şişime ve buraya bakıyorum. Bir sonraki ilmeğim de ters. Bunu yine düz örüyorum. Düzünde yaptığımız arttırmaları tersinde neyse öyle örüyoruz. Tersse ters, düzse düz. Ve tekrar ön tarafa geldiğimizde ortadaki daima düz olacak şekilde bu sefer ona göre arttırmalar yapıyoruz ve kol altına kadar bu arttırmalarımız devam edecek ve kola geldiğimizde de biz bu kısmı ipe dizip ön ve arka bedeni birlikte ördükten sonra tekrar kola geri döneceğiz. Ceketimizde hangi aşamadayız onu göstermek için buradayım şu an. Kolları iplere dizdim. Görüyorsunuz her ikisi de şu an ipe dizili bir vaziyette. Ön ve arkayı tek bir şekilde örmeye devam ediyorum. Ve burada sanki bir çocuk hırkası, bir çocuk ceketi gibi gözüküyor. Küçük gibi gözüküyor ama ölçüleri bana göre olan bir ceket bu. Sadece şurada hemen göstereyim. Bir ters bir düz olduğu için çok fazla büzüşüyor. Bir de ipten dolayı da bu çünkü düz bir ip. Düz bir ip olduğu için de değişik bir kıvrımı oldu. Ondan dolayı da büzüşüyor ama şöyle yakından da göstereyim. Bıraktığımda böyle oluyor. Bu yüzden biraz küçük gözüküyor ama tam istediğim ebatlarda bir ceket olacak. Şimdi ben burada etek ucuna kadar kendi istediğim noktaya kadar geleceğim. Bu çok uzun bir ceket olmayacak. Daha sonra şişlerimi kollara takacağım ve teker teker her ikisini de ördükten sonra detaylara devam edeceğiz. Tüm detayları, tüm santimleri tek tek veriyor olacağım. Hiç merak etmiyorsunuz. O noktada buluşalım. Ceketimizin hangi aşamasına geldik diye soruyorsanız eğer, şöyle buradan başlamış, kollar, bedenler beraber örmüş, daha sonra kolları ipe dizip diğer bölümleri örerek devam etmiştim ve kendi istediğim bir boyda bıraktım. Bu kısmı herkes kendisine göre ayarlayacak. Hemen ben ölçeyim, kaç santim ördüğümü de görelim. Şuradan itibaren
35 santim kadar örmüşüm. Bu belden hafif aşağıda olan bir ceket. Siz istiyorsanız bunu uzun da yapabilirsiniz. Ne kadar istediğinize siz kendiniz aynaya bakarak karar vereceksiniz. Nelerle giymek istediğinize göre de karar verirseniz çok daha kullanışlı olur. Daha sonra etek ucunda bitirdikten sonra tığımın yardımıyla burayı bir ters bir düz yaparak böyle birazcık da bol bol bitirdim. Çünkü bu bir lastik olduğu için görüyorsunuz esniyor. Şu esneme payını hesaplayarak kesme işlemini yaptım. Daha sonra da buradan sık iğne ile yakaya kadar gittim. Şurada bir işlem yapacağım. Hemen onu sizinle beraber yapalım. Yakaya yaklaştığımda şuradaki bölümü de daha derli toplu bir halde bitirebilmek için şu an görüyorsunuz zayıf bir duruşu var. Tamam, biz buradan fiyonk yapıp içinden kurdele veya fiyongumuzu geçireceğiz ama yine de buranın birazcık daha sert olmasını istiyorum ben. Burayı da şöyle her bir kenardan girerek dengeli dengeli hepsini eşit şekilde bolluk vererek güzel bir sık iğne ile toparlıyoruz. Şurada da şu ipimi içinde saklayarak baştan başlıyorum. Şöyle iyice yaklaştırayım size. Şuradaki ipimi de içinde saklayarak kenarı daha sağlam ve güzel olabilmesi için burayı da sık iğne ile çevreleyeceğim. Böylece bizim şuradaki kenarımız daha güzel bir hal alacak. Şöyle görüyorsunuz, bütün burayı sık iğne ile çevreleyeceğim. Burası bizim şu an ceketimizin sağ tarafı olduğu için istiyorsanız düğme yapmak zorunda değilsiniz. Veya düğmeyi şişle de yapabilirsiniz. Şişle örerken de yapabilirsiniz. Veya sonradan bu kısmına şiş takarak da yapabilirsiniz. Ama ben bu kısmın eşit olmasını istediğim için bu örneği aldığım orijinal örgüde de düğme olduğu için buraya ilik bölümünü de yapacağım. Görüyorsunuz şu kısmı çepeçevre sık iğne ile tamamladım. Şu an daha güzel bir görüntüsü oldu. Şu ipi de artık içinde saklayarak yok edeceğim. Artık burayı devam ettirmiyorum. Şuradan hemen bir son sık iğnemi yapıyorum. Ve karşıya geçiyorum. Şuradan devam ederek aşağıya kadar gideceğim. Ama burada aşağıya kadar giderken şöyle bir işlem yapmam gerekiyor ki buraya da ilik açayım. Azıcık ipimi açayım. Şu an elimde 4 numara tığ var. 4 numara tığım ile yavaş yavaş aşağıya doğru ilerliyorum. Bayram sebebiyle gidip kurdele veya işte buraya yapabileceğim fiyonk alacağım kumaş falan seçemedim. İnternetten de seçmek istemiyorum. Çünkü renkleri bir türlü tutturamıyoruz. Sonra geri yolla, geri gelsin falan. Bir sürü hikaye. Onun için ben bunu ördüğüm süreçte gittim. Gidemedim. Size orijinalini göstereceğim, resmini. Ne olduğunu da alta yazacağım açıklamalar bölümüne. Ve daha sonra aldığımda da kesinlikle resmini çekip kapağa koyacağım. Şimdi ben yaklaşık bir santim veya 2 santimlik şöyle bir ayarlama yapmak istiyorum. 2 santimlik düğme almayı planlıyorum ben buna. İstediğiniz nasıl bir düğme varsa alabilirsiniz. Şimdi şuradaki çizgimizden itibaren şuradan itibaren 7 santim ördükten sonra 2 santimlik bir düğme geçecek kadar ilik yapmayı planlıyorum. 1, 2, 3,
zincir çektim. Hemen ölçeyim zincirimi kaç santim oldu. Bir tane daha yapsam büyük mü gelecek acaba? Bilemedim şu an. Şöyle tekrar bir ölçeyim. Şurada bir sık iğnelerimi ölçmek istiyorum önce. 3 sık iğnem 2 taneye denk geliyor. Hatta geçiyor bile. Onun için şimdi bakayım 4 tane büyük oldu. 3 tane zincir çektim. Altta da 3 tane sık iğne atlayacağım. 1, 2, 3. Devam ediyorum. Bu arada sadece alışverişe çıkamama nedenim bayram değil, aynı zamanda da birkaç haftadır süren hastalığım. Çok tuhaf bir şekilde enerjim yok ve berbat bir şekilde de baş ağrısı yapan bir grip yaşıyorum. O yüzden de alışverişe gidemedim. Artı size vermiş olduğum korkunç sesten dolayı da kusura bakmayın, özür dilerim. Şurayı tekrar ölçmek istiyorum. Kaç santim oldu bu aradaki mesafe? 2 ilik yeri arasındaki mesafeyi ölçüyorum şu an. Şurası zincirimizdi. Yine en az bir 7 santim olmalı. Şöyle birkaç tane daha yapmam lazım. Şurayı bir sayayım ben. Eşit olsun. 2, 4, 6, 8 tane yapmışım. Burayı da sayalım. 2, 4, 6. 2 tane daha yaparsam eşit olacak. Mezrodan daha kolay olacak ölçmem. Buraya 3 zincir. 1, 2, 3. 1, 2, 3 tane atlıyorum. 2. Şurada da bir düğümüm varmış. Onu da saklayayım. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3 zincir. 1, 2, 3 atlıyorum. Dördüncüye battım. Aşağıya kadar bu böyle devam edecek. Böylece bizim iliklerimiz de önde bir pat yeriymiş gibi duran bölümde olacak. Dönüşte anlatmaya devam edeceğim. 5 tane ilik bölümümüz oldu. Şimdi bir tanesi de bu uca denk geliyor. Ama bu uca benim yaptığım ölçüde bir ceket için ilik yeri yapılmaz. Böyle bir uca eğer ilik yeri yapılıyorsa bu büyük ihtimal göğüs altında biten bir crop içindir. Onun için yapılabilir ama bir gömlek için, ceket için bu etek ucuna çok yakın bir noktaya ilik açılmaz. Ama göğüs altında biten bir bluzsa ve orada hem güzel gözükmesi açısından hem de göğüs altının derli toplu olması açısından oraya ilik olabilir. Ama ceketler için bu kadar minik mesafeye ilik yapmayın, güzel durmaz. Şimdi geliyorum. Burada bir zincir çekip geri dönüyorum ve yukarıya kadar gideceğim. Yine sık iğnelerle gidiyorum. Yine normal şekilde batıyorum. Tek katına veya arkasından alarak falan değil. Normal 2 tane ipin içerisinden geçerek, daha doğrusu burada 4 ip çünkü 2 katlı örüyorum. Bildiğiniz sık iğneyi yapıyorum. Böylece ceketimizin ön patı da oluşmuş oluyor. Bunu ben şişle örerken aynı anda da açabilirdim ama onu istemedim. Çünkü şu kıvrıklığın içinde güzel bir iliğimin olacağını düşünmedim. Eğer sizin ipiniz uygunsa olabilir. Bu şimdi lase bir ip olduğu için çok fazla kıvrım oluştu. Ve ben o kıvrımlığın içinde ilik olsun istemediğim için böyle sonradan yapmaya karar verdim. Şimdi geldik önemli bir noktaya. Burada biz 3 tane zincir çekerek ilik noktası bölümü yapmıştık. Görüyorsunuz iliğimiz için. Şurada 2 katından girerek yine Zincirimizin şöyle 2 katından girerek arkada arka bölümü kalıyor. Yine sık iğne yapıyoruz. 3 zincirimizin üzerine de 3 tane sık iğne yaparak iliğimizin karşı tarafını oluşturuyoruz. Ve devam edeceğim yukarıya kadar. Orada buluşalım. Yine fiyonk takacağımız yere geldik. Orada yine bir tur daha bu bölümü devam ediyorum. Çünkü burada
bıraksam buradaki fazlalık benim gözüme batacak. Burası da böyle havada duruyormuş gibi olacak. O yüzden bir tur daha şurada fiyonk taktığımız yerin etrafını sık iğne ile çevreleyip yine aşağıya kadar gideceğim ve aşağıda bitireceğim. Eğer küçük bir ilik yapacaksanız da bence iki sıra yapmalısınız. Çünkü iliğinizin yarı çapı 1 santim olacağı için burada fazladan böyle havada duran bir Düğme. onun içinde saçma olur. O yüzden iliğinizin çapını geçmesi lazım oranın arkadaşlar. Şurada ben boyun ölçümü alırken şurada ekleyeceğim bölümü hesaplayarak yaptım. Zaten yapmasam da toplamda 1 santim bu taraftan 1 santim diğer taraftan genişleyeceği için toplam 2 santim. Buraya fiyonk takacağım için zaten hafif bir büzüşme de sağlayabilirim. Çok fazla problem değil. Çünkü ipim de buna müsait. Aşırı kalın bir iple yapsaydım, sert bir iple yapsaydım biraz rahatsız edici olabilirdi. Ama yumuşak bir ipim var şu an elimde. Ve burada görüyorsunuz şu bölüm gayet güzel. Şurayla uyumlu oldu ve fiyonk geçtiğinde de güzel duracak. İçe doğru bir çökme olmayacak. Çünkü şurası çok net oldu. Şimdi aşağıya doğru tekrar gidiyorum. Burada sık iğnelerimi yaparken zincir çekmeden devam ediyorum. Ki burada bir yükseliş olmasın. Aşağıya kadar gideceğim. Ve ipimi koparıp karşı tarafa bu bölümün aynısını öreceğim ama ilik açmadan öreceğim. Çünkü oraya düğme dikeceğiz. Daha sonra da kollarımı tekrardan şişime dizip kol öreceğim. Ve kollar bittikten sonra da detayları konuşuyor olacağız. Size arada bu ceketin bir resmini bulup hemen koymaya çalışacağım ki biz ne örüyoruzu bir arada görebilirsiniz istiyorum. Çok benim gördüğüm bir model değil. Zaten o yüzden dikkatimi çekti. Çok günlük bir model de değil aslında ama oraya kurdele takarak günlük bir modele de çevirebilirsiniz. Bence çok güzel, hoş bir model. Chanel ceketlerini çok andırıyor. Ama ben nerede gördüm? Zara'da gördüm. Şimdi şurayı da hemen size göstererek diğer kısma geçmek istiyorum. Şu an görüyorsunuz. Burada hemen ölçeyim şu kenarı. Şuradan itibaren görüyorsunuz 1,75'e yakın bir genişliğimiz var burada. Ben 2 santim çapında bir düğme aldığımda yetecek bana. Çok geniş, çok istediğim gibi olmayacak ama daha fazla da genişletmek istemiyorum. Önde gitgide kabalaşan, şurada gitgide genişleyen bir yaka istemediğim için bu bana yetecek. Dikişte yaptığımız patlara benzedi. Hoşuma gitti. Ve kolları dizdikten sonra buluşacağız. Kolları nasıl yaptığımı anlatacağım. O noktada buluşalım. Ceketimizin düğme dikilecek bölümünü de yaptım. Ve ne yaptık efendim? Şimdi hemen onu göstermek istiyorum. İpimi çıkarttım kolumdan ve şişi dizdim. Burada ince bir şiş dizdim. Şimdi yine ceketimi örmüş oldum. Şişime geçeceğim. Kısa kollu bir ceket olacak bu. İstiyorsanız uzun kollu da örebilirsiniz. Dümdüz örüp bir ters bir düz şeklinde keseceğiz ve kolumuz bitecek. Kollarımın bitmesine 3 santim kala ben ince bir şişe taktım arkadaşlar. 3,5 numara şişe taktım ve 3 santim öyle ördükten sonra tığımın yardımıyla da kesme işlemini gerçekleştirdim. Kendi şişiyle örüp kesmeyi yaptığımda biraz böyle marullu durdu. Giydiğimde de hoşuma gitmedi. Onun için bu yöntemi yaptım. Eğer sizde böyle bir problem olmuyorsa ince bir şişe geçmenize gerek yok. Ceket bittikten sonra yapmış olduğum açık renkli ilmek kaydırma yöntemiyle yapmış olduğum şeritleri kollarda ve ceketin etek uçlarında da istiyorsanız bir miktar daha örüp en az yakadaki genişlik kadar bir miktar daha örüp içe kıvırıp
O bölümü 2 kat yapabilirsiniz. Şeritli o zaman yapabilirsiniz. Ama ben şimdi bu haliyle şerit yapmak istemediğim için kıvırmama da gerek kalmadı. Ceketimin kollarını da istediğim uzunlukta bitirdikten sonra efendim burada bir denemeler yaptım. Karışım olan ipimin açık rengini önce 2 kat yaparak şöyle bir ilmek kaydırma yaptım. Bu 2 kat. Daha sonra 4'e katlayarak şöyle bir ilmek kaydırma yaptım yaka kenarında. Daha sonra da ipimi tek kattan zincir çekerek şöyle bir ilmek kaydırma yaptım. Ve hangisi hoşuma gitti derseniz de şöyle bir bakıyorum. Aslında üçü de hoşuma gitti ve kararsızım. Bu da size fikir olsun. İpinizi tek kat ya da 2 kattan yapabilirsiniz. 3'e 4'e katlayıp yapabilirsiniz. Veya bunu 3 renkten yapıyorsanız açık renk olan 2 ipi karıştırıp yapabilirsiniz. Koyu renkle bir denedim ama koyu renk pek hoşuma gitmediği için vazgeçtim. Veya ipinize hemen şurada göstereyim ne yaptığımı. Tek katından zincir çektim ve bunu daha sonra burada kenardan ilmek kaydırma yaptım. Bunu bir ip gibi kullanarak da yaptım. Bu da güzel oldu. Üçü arasında bir seçim yapamıyorum. Birazcık daha düşüneyim ben. Daha sonra devam edeceğim. Bunu Zara'da kenarında şerit yoktu. Ama ben Chanel ceketleri daha çok sevdiğim için Zara'da Chanel'in modellerinin çok benzerlerini yaptığı için de zaten birebir aynı olması gerekmiyor. Zaten size çizimlerle de anlatacağım. Bu birebir aynısı değil. Çok benziyor ama onun reglan kollu değildi, düzdü ve ipi de farklıydı. O yüzden de daha farklı bir ceketim oldu benim. Üstelik hastayım ve düğme ve tül almaya da gidemedim. Video yayınlandıktan sonra birazcık kendime geldiğimde gidip mağazadan birebir cekete bakarak, cekete rengi uyuyor mu uymuyor muya bakarak almak istiyorum. Çünkü internetten aldığımda renk tutmadığından geri yollamak durumunda kalıyorum. İşin burada da ceketi değiştiremeyeceğime göre tüllü birkaç kez geri yollamak istemediğim için gidip mağazadan görerek, dokunarak almak istiyorum. Üstelik düğmelerin de burada açmış olduğum iliklere uygun olması ve rengini de tutturmayı düşünüyorum. O yüzden ceketi böyle yayınlayacağım. Resme bakarak zaten büyük oranda bitmiş bir ceket bu. Kollar tamam. Zaten yakadan başladım, bitirdim. Etek ucundan başlanma kısmını da anlatacağım. İstiyorsanız orijinaline bağlı olarak öyle de devam edebilirsiniz. Görüntü olarak bence arada bir fark yok ki bence bu daha iyi oldu. Omza oturuyor. O askıdan dolayı mıydı yoksa ipinin kalınlığından dolayı mıydı bilemeyeceğim. Omza tam bunun kadar net oturmuyordu. Neyse şimdi mağazayla da papaz olmayayım. Neme gerek. Şimdi efendim ben şuradaki tığlamama bir karar verdikten sonra yaka kenarından tığlamamı yapıp daha sonra da şu kenara yapmış olduğum biyenin kenarından da yapacağım. Ve böylece ceketimi birazcık daha farklı yapmaya devam edeceğim. Siz de istiyorsanız bu noktada bırakabilirsiniz. Ben bir düşüneyim, taşınayım, o noktada buluşalım. Evet, düşündüm, taşındım. Birazcık da dinlendim ve karar verdim. Şu ipimi 2 kat yaparak öreceğim. Nasıl yaptığımızı da hemen şöyle 2 kat olabilmesi için birazcık sardım ipimi. Ve başlayacağım etek ucundan, yakadan devam edip diğer etek ucuna kadar devam edeceğim. 4 numara tığımı kullanacağım. Ve şöyle başlamak istiyorum. Şurada bizim tam köşe noktamız var ya arkadaşlar. Oradan başlayacağım ki böylece düğümde olmasın. Şu uçtan giriyorum. İpimi arkadan alacağım. Ve başlıyorum örmeye. 20 kaydırma yapacağım. Bildiğimiz klasik. Bu kenarda biye olarak ördüğümüz ilik veya düğme yapacağımız ek parçanın hemen bitişik yerinden tek katı geldi. Devam edeceğim. Burayı yapmak zorunda değilsiniz.
Dediğim gibi orijinalinde yok. Orijinali düz bir iple örülmüştü. Benim gittiğim mağazada tek bir rengini görmüştüm ben. Krem rengini görmüştüm. Başka renkleri de var mı hiç bilmiyorum. Sitesine de bakmadım. Sadece bir yerde gördüğümde o da benim gördüğümün aynısıydı. Çeşitleri var mı? İnanın araştırmak aklıma gelmedi. Şimdi bunu bütün bu ön pat boyunca, yaka boyunca ve diğer pat boyunca devam ettikten sonra şuradaki şu reklam bölüme de yapmayı planlıyorum. Bakalım ne olacak. Şimdi görüyorsunuz bir etek ucundan başlayıp diğer etek ucuna kadar ilmek kaydırma yöntemiyle açık renk olan ipimi 2 kat yaparak böyle bir şerit oluşturdum. Güzel de oldu. Şöyle gidiyoruz yakaya doğru. Yakamız böyle. Bütün bir yakayı çevreledik. Şurada da yakadan başlayıp böyle geldik. Koltuk altından devam ettik ve tekrar arka yakada bitirdik. Ve içlerde de iyice sabitledikten sonra görüyorsunuz yakamızın iç kısmında, dikişlerimizin iç kısmında iplerimizi kaybettik. Diğerini görüyorsunuz. Bunu yapmam bir açıdan hem güzellik açısından benim çok hoşuma gitti. Hem de benim ipim dolayısıyla ipim biraz sert bir ip olduğu için ve büyükçe de bir şişle ördüğüm için incecik bir şişle örseydim biraz zorlanacaktım ama bu kadar da iri iri yuvalar olmayacaktı. Görüyorsunuz ne kadar ben buralarda sıkıştırsam da yuvalar oluştu. Bunları da aynı zamanda kapatmış oldum. Ha böyle giyilmez miydi? Giyilirdi ama bir ceket olarak ben şu görüntüyü tercih ederim. Onun için siz de eğer uygunsa ördüğünüz ip ve zevkinize de uyuyorsa tabii ki şu görüntüyü yapmanızı tavsiye ederim. Güzel oldu. Hem böylece şu yakanın kenarındaki bölümle de güzel oldu. Yani kısaca güzel oldu. Ne diyebilirim ki? Şimdi ben bu kolu da bitiriyorum. Daha sonra fiyonksuz ve düğmesiz bir şekilde bu ördüğüm ceketin detaylarını veriyorum. Daha sonra da bir gün gidip aldıktan sonra fiyongu ne kadar metreden gitti, hangi kumaştan yaptım, düğmelerini nasıl seçtim, nasıl diktim, fiyongunu nasıl bağladım şeklinde de bu bölümün devamını çekeceğim. Ayakta duracak enerjim olmadığı için böyle bir yöntem buldum kendime. Siz de beni anlayacaksınızdır diye düşünüyorum. Anlayışınız için de şimdiden teşekkür ediyorum. Hesap kitap yapıyorum ve dönüyorum. O noktada buluşalım. İpimi 2 kat yaptım. Aynen şurada yapmış olduğumu burada da yapacağım. Şöyle tersinden bağlıyorum. İpim bu tarafta kalacak. İlmek kaydırma yapmak için ipin altta kalması gerekiyor biliyorsunuz. Şöyle bir düğüm attıktan sonra kalın bir tığ kullanmam gerekiyor. Şu an elimdeki en kalın tığ 4 numara. Hemen şuradan düzüne geliyorum örgümün. Ve başlıyorum. İpimi yukarıya alarak ilmek kaydırmamı yapmaya. Şuradaki bütün artış noktalarımız zaten kendisini çok belli ediyor. Aynı zamanda da hem burada güzel bir şerit yaparken buradaki yuvaları da kapatmış oluyoruz. Ha kapatmasak olur mu? Olur. Giydikçe bu oturacaktır ve bu yuvalar daha dengeli bir şekilde gözükecektir. Ama böyle şeritle de güzel olduğu için böyle yapmaya karar verdim. Şöyle ilmek kaydırmamızı buradan geleceğiz. Kol altından devam edip arkaya kadar geldikten sonra da hem bu başlangıç ipimizi hem de bitiş ipimizi güzelce
iplerin içerisinden yürütüp daha sonra iyice sabitledikten sonra da şu yakamız zaten 2 kat, onun içine çekerek kaybedeceğiz. Evet, geldik efendim son bölümümüze. Zara'nın, Chanel'in ceketlerini andıran petit bir ceketle karşınızdayım. Minicik, tatlı bir ceket bu. Zara'da ceketimizin modeli şöyleydi efendim. Aşağıdan başlıyor, yukarıya kadar çıkıyor. Kol evimiz var yuvarlak ve daha sonra da yuvarlak bir yakayla bitiyor. Omuzlar kesiliyor. Klasik bir kol var burada. Yine oyuntulu bir şekilde olduktan sonra eklenmiş kısa kollu yuvarlak yakası var. Yakasında da bir tünelimiz var. Tünelimizin şu kısmından da bizim tülümüz geçecek. Ben bunu aldım. Tam tersinden başladım. Yukarıdan aşağıya başladık. Önce ben yakayı ördüm. Tünel kısmını birleştirdikten sonra da kolları ve bedeni örerek bitirdim. Şimdi ben şurayı da hemen yazmak istiyorum. Burası da başka bir renk olsun mesela. Şöyle mor olsun şurası da. Yakadan itibaren kol altına kadar 22 santim örülen bir ceketimiz var. Önce artırmalarımızı yaptık. Daha sonra da ön ve arkayı birlikte ördük. Sonra döndüm, kolumuzu ördüm. Kollar kısa kolluydu. İstiyorsanız uzun kollusunu da yapabilirsiniz. Benim kolum yakadan itibaren 30 santim uzunluğunda. Enimiz toplam 110 santim uzunluğunda. Yakadan itibaren 60 santim uzunluğunda da beden boyumuz var. Belden nasıl anlatayım? Göbek deliğinden 5-6 santim aşağıda da bir ceket boyumuz var. Çünkü bu Chanel'in ceketlerini çok andırıyor. Zaten o yüzden de çok hoşuma gitti. Farklı bir ceket. Baharlı, hoş bir ceket. Şimdi ben bunu hatırlıyorsunuz. Önce shortslarımı takip edenler bilecektir. Gri ile başlamıştım. Ve hala görüyorsunuz bu durumda. Hala burada artışlarımı yapmakla meşgulüm. Çünkü araya bayram girdi. Ve araya hastalığım girince ben sadece bu ceketi örebildim. Onu bilemiyorum, bitirirsem yayınlayacağım yakın zamanda ama yaz geldiği için büyük ihtimal sonbahara kalacak. Yine onu da sonbaharda ya da biter bitmez yayınlamaya çalışacağım. O da çünkü çok güzel bir ceket olacak. İpi çok güzel onun. Çok güzel bir angora ip ile örüyorum. Aynı teknikle örüyorum ama onun ipi ince, şişi de 3,5 numara olduğu için çok daha ince, zarif bir ceket olacak. Neyse efendim, dönüyoruz bu ceketimize. Şuradaki tünelimizden de bizim organze tül geçecek. Bulabilirsem organze tül alacağım. Bulamazsam da ne alacağım gerçekten bilmiyorum. Çünkü organze tül olsun istiyorum. Bir de yedek uygun güzel bir renk bulabilirsem kalın bir kurdele bulmak istiyorum. Çünkü organze tül ile şık yerlere gidebilecekken kurdele ile her yere gidebilirim diye düşünüyorum. Çünkü bayağı günlük bir kıyafet gibi değil de bayramlık, seyranlık, işte nişanlık, nikahlık veya şık bir yemeklik bir ceket oldu efendim kendisi. Şimdi gelelim efendim. Şu kısmı arada anlatmıştım. 96 ilmek başlıyoruz. 8 santim düz örüyoruz. Yakayı düz ördükten sonra birleştirip tünel yapıyoruz. Daha sonra ayrım noktalarından artışlar yapıyoruz. Ben kendi ceketimde 22 santim kadar bu artışları sürdürdükten sonra da kollara ipe dizerek ön ve arkayı ördüm. Daha sonra da kolu tekrardan şişime dizdim. Şişimde ben şöyle bir ayrım yaptım. Son 3 santim kala, çünkü sökmek durumunda kaldım. Hoşuma gitmediği için yeniden söküp 3 santimini 3,5 numara şiş ile ördüm. Böylece daha derli toplu bir kol ağzım oldu. Şurada da gördüğünüz gibi. Çünkü daha önce söktüğüm bölüm marullu olmuştu. Giydiğimde de hoş durmadı. Ve gelelim efendim. 22 santim ördükten sonra kısmını anlattım. Ben 22 santim ördükten sonra arkadaşlar 110 santim genişliğe ulaştım. Bu 110 santim genişliği de
Aslında bana biraz bol ama ceketim birazcık böyle lastik gibi olduğu için üstüme çok aşırı yapışmasın diye biraz fazla ördüm. Bu da güzel oldu. 110 santimde toplamda 150 ilmeğe ulaşmış oldum ben ön ve arka bedenlerde, kollar hariç. Ve hemen geliyorum, şurada diğer detaylarımı vermek istiyorum. Kol için 56 ilmek olana kadar genişlemeyi yaptım. Daha sonra 28 santim ya da 30 santim uzunluğuna gelene kadar ördüm. Ben 28 santimden sonra 3 santim daha örerek 3,5 numara şiş ile kol uzunluğumu 30-31 santimde bitirdim arkadaşlar. Yaka hariç, şurası 30 yazmışım, 31 de olabilir, 1 santim o kadar önemli değil. Burayı da söyledim. Kol ucunda 3,5 numara şiş dedim. Biz artışlarımızı göğüs çevremiz artı bolluğa göre örüyoruz. Evet, ceketimizi hangi ip ile ördüm? Mumlu lase bir ip ile ördüm. Kaç gram gittiğini hemen söylüyorum. 610 gram ip gitti. Bu hangi ip için geçerli? Mumlu lase 2 kat ve 5 numara şiş için geçerli arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz. Her ipte, her şişte, her elde farklı çıkacaktır. Ve benim ip rengimi soran olmuştu. Hemen onun için de söyleyeyim. Açık ve koyu sıklemen iki rengi karıştırarak ördüm. İstediğiniz her ip rengiyle olur. Kırçıllı iplerle, geçişli iplerle olur. Orijinalinde gördüğüm gibi kremle iple de çok güzeldi. O bahsetmiştim, pamuk lase bir ipti ve onun dokusu da çok güzeldi. Zaten dokusundan dolayı çok hoşuma gitti. Yoksa sıradan bir hırka gibi görecektim ben onu, ama dokusu o kadar güzel olmuştu ki ben onu direkt kafama yazıp aynen gelip örmeye başladım. Şiş için 5 numara şiş kullandım. Kol ucunda da bahsetmiştim, 3,5 numara şiş kullandım. Tığlamalar bölümünde ön pat kısmında da 4 numara tığ kullandım. Evet efendim, kaç günde bitti derseniz çok uzun sürdü. Çünkü gerçekten çok rahatsızdım. Hatta gri hırkayla beraber bitirmeyi planlamıştım. Ama ikisini aynı anda bitiremedim. Bunu da üzülerek söylemek istiyorum. Şurada hemen şöyle birazcık büyüteyim. Resmini çekmek isteyenler için. Görülebiliyor mu acaba? Şöyle yapsam daha mı güzel görülür? Şöyle ve şu kısmı da büyüteyim. Şurası da şöyle büyüteyim. Resmini çekin arkadaşlar. Evet efendim, bir projenin daha sonuna geldik. Size şu kısmı da belirtmek istiyorum. Ceketimiz böyle bir ceket. Bu halde de giyebilirsiniz. Sadece düğme ile de giyebilirsiniz. Veya ben organze bir tül almak istiyorum. Çünkü orijinalinde de bu cekete havasını veren de oydu. Ama size bir fikir olması açısından da benim bir abiye kıyafetimin kemeri var. Onunla da bir fiyonk yaptım, gözünüzde canlandırın diye. Aynı renk değil ama şöyle bir organze tül düşünün. Büyük bir tül. Tabii böyle kalın ve sert durmuyor. Daha yumuşak ve ne denir, dökümlü duruyor. Böyle bir tülümüz olacak. Bu ceketi hem kendiniz için hem çocuklarınız için uyarlayabilirsiniz. Küçük kızlarınıza da yaparsanız inanın çok sevineceklerdir. Yani ben bu yaşta bile çok beğendim. Düşünün, onlar bayılacaklardır. Bayramdan önce yetiştirmeyi çok isterdim ama maalesef yetiştiremedim. Yeniden aynı konuyu anlatıp başınızı ağrıtmayayım. Dilerim işinize yarayan, hoşunuza giden bir model olmuştur. Daha güzel modellerde buluşmak üzere. Çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.